Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün önceki videomda söylediğim gibi Zetra Comfort model klavyenin incelemesini yapacağız. Klavyenin kutusu bu şekilde. Bende Red Switch modeli var. Klavyenin arkası bu şekilde. Şu şekilde açımını yapalım ilk önce klavyenin kutusunun. Burada şuralarında çekme kısımları var. Buradan çekiyoruz. Ve şurada Zetra Comfort yazısı karşılıyor bizi. Güzel bir detay. Burada faturası ve kullanım kılavuzu var. Bunları bir köşeye koyuyoruz. Burada klavyemiz bizi karşılıyor. Şu şekilde çıkartalım klavyeyi. Yine bunu da atalım. Ve yanında bir de şu şekilde tuş sökmek için bir aparat geliyor. Bunlar güzel detaylar çünkü çok klavyede yok. Klavyemiz şurada dursun. Kutunun etrafında burada Türkçe klavye olduğundan bahsediyor burada. Burada ne diyor? Makro atama diyor. Yani klavyeye makro atabiliyorsunuz arkadaşlar. Programım var. Zetra diye. Performans Zetra. O şekilde makro atabiliyorsunuz. Burada switchlerinden bahsetmiş. Mekanik switch diye. O otomun. Bendeki buradaki gibi mavi değil. Bendeki red switch. Burada RGB desteğinden bahsediyor. Aydınlatma desteğinden. Bu RGB'nin yanı sıra buraya yanlış yazmışlar. Bu ARGB bir klavye. Çünkü uygulamasından istediğiniz tuşa, istediğiniz rengi, istediğiniz şeyi atayabiliyorsunuz. Yani buraya sanıyorum ki yanlışlıkla yapılmıştır diye umuyorum. Çünkü uygulamasında yani dediğim gibi istediğiniz tuşa, istediğiniz rengi atayabiliyorsunuz. Kutunun yanlarında yine bu kısımda herhangi bir şey yok ama buralarda Zetra Comfort yazıları yine mevcut. Arkasına gelecek olursak burada evet tuşu düştü. Tuş çıkarma aparatı düştü. Burada ürünün özelliklerinden bahsediyor. Bunları sıralayacak olursak ergonomik bilek desteğinden bahsediyor. Yani konfor olmasının sebebi bu. Şuradaki bilek desteğinden bahsediyor. Daha sonra Ortemu Switch mekanik klavye diyor yine aynı şekilde. RGB renk modda tuş aydınlatması 16.8 milyon renk aydınlatabiliyormuş. Multimedya işlevi 12 tuş yani FM tuşları arkadaşlar. FM1, FM2, FM3 gibi. O tuşlardan bahsediyor. 19 RGB ışıklandırma efekti diyor. Ama bunu birçok farklı karmaşık şekilde yani kombin gibi düşünün. Üstünüze yaptığınız kombin gibi düşünün. Birçok farklı kombinasyon yapabiliyorsunuz öyle söyleyeyim. %100 anti-ghosting diyor. Yazılımıyla aydınlatma, ayarlama ve makro atama diyor. Ürünün örgülü bir kabloyla geliyor. Yine aynı şekilde örgülü kablonun ucundaki USB jack da altın kaplamalı olarak karşımıza çıkıyor. 50 milyon tuş basım ömrü olduğunu iddia ediyor performans klavyede. Daha da başka 880 gramlıkta bir ağırlık olduğundan bahsetmişler burada. Daha sonra bunu yine aynı şekilde kenara koyabiliriz. Burada şu şekilde bir cırtlı kablo tutma kısmı yapmışlar. Kablo çarpması için, toplaması için, dağılmaması için. Ürünü şu şekilde böyle takıyorum. Ürünü taktığınızda direktmen zaten uygulaması açılıyor. Ben kasama takıyorum ürünü. Ve en son nasıl bıraktıysanız o şekilde tekrardan açılıyor bir açılış efektinden sonra. Ürünün arka kısımlarında, şu kısımlarında yine ayaklar bulunuyor ve bu ayakların uçları silikon bir kaplamayla kaplanmış. Şu şekilde çıkartabilirsiniz. Evet. Şu şekilde silikon kaplamalarla kaplanmış etrafı. Tekrardan bunu takalım buraya. Bu da kayganlaştırmayı önlemek açısından çok güzel bir detay bence. Yani şu şekilde ittirdiğiniz zaman gitmiyor yani. Çok zorlarsanız ancak gider. Oyun oynarken de bu kadar ittirmeyeceğinize göre bir sorun olacağını sanmıyorum açıkçası. Tekrardan klavyeyi şöyle size doğru döndüreyim ben. Burada şu etrafındaki led şeridi değiştirmek için şöyle de hatta şu şekilde görür müsünüz? Göremezsiniz. Sanırım mesela bu şekilde tutayım. F'ne basıyorum arkadaşlar. Daha sonra buradan tuş var. Ona bastığınız zaman bu şekilde etraftaki led şeridin efektlerini değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Ve bu şekilde RGB yanar dönerli bir kısım var. Yine aynı şekilde böyle. Bunların isterseniz şuradan hızını arttırıp azaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu dönmesinin. Daha sonra buradaki şu kısım aslında tamamen klavyenin renklendirmesiyle alakalı diyebilirim. Yani öyle.
Burada yine aynı şekilde birçok efekt var. Yani çok fazla efekt var ya. Yani şöyle göstereyim. Birçok efekt var. Zibilyon tane. Burada yine bastığınız tuş sırasının yandığı. Insert tuşuna bastığınızda gibi. Burada yine aynı şekilde o sıra yanıyor. Burada bastığınız tuş yanıyor sadece. Burada tamamı farklı renklerle yanıyor. Burada isterseniz şu yön tuşlarıyla ışık seviyesini azaltıp arttırabiliyorsunuz. 5 farklı ışık azaltma ve arttırma seçeneği var. Burada şu tuşlarla da hızını arttırabiliyorsunuz. Bu RGB geçişlerin olduğu kısımları mesela şuradan yapalım bir tane. Bakın. Bastığımız tuş yanıyor şu an. Gördüğünüz gibi bastığımız sıra yanıyor. Burada yine aynı şekilde çerçeveyi değiştiriyoruz. Böyle bir mod var. Nefes alma modu. Burada yine farklı renkler bulunuyor. Bu şekilde modlar var. Mesela şu modun hızını isterseniz azaltabiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz. Mesela şu şekilde. Ya da şu şekilde hızlandırabiliyorsunuz mesela. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde hızlandırıp arttırabileceğiniz birçok mod var. Klavyenin görünümü vesaire olsun, bilek desteği olsun. Ben kendim kullandığım süre boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Klavyenin mekanik switchlerinde çok nadiren de olsa bazen yay sesi geliyor ama bunu çıplak kulakla, yani kulağımda kulaklık yokken dikkat edip şey yapabiliyorum, duyabiliyorum o sesi. Ama kulaklık varken duyacağınızı çok sanmıyorum açıkçası. Tuş sesleri de aynı şekilde şu şekilde. Bu şekilde birçok modun içerisinde yazı yazabiliyorsunuz. Sesler, klavyenin sesleri bu şekilde. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir klavye. İsterseniz klavyenin uygulamasına geçelim. Oradan mod değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Hem de istediğiniz gibi istediğiniz tuşa, istediğiniz rengi, istediğiniz makroyu atayabiliyorsunuz. Onlardan göstereyim. Onlardan gösterdikten sonra videomuzu bitirelim. Kameralarla göstereyim bunu size. Mesela şu şekilde. Ben WASD, Tab, CTRL, yani Valorant'ta oynarken kullandığım tuşların renklerini bu şekilde yaptım. Buradan mesela D tuşunu ya da F tuşunu diyelim. Kırmızı yapacağım diyelim. Bak, buradan seçtiğim zaman F tuşunu kırmızı yapıyorum. Ya da farklı bir renk yapayım mesela. Aynı renk yapayım bu şu andaki renklerle. Ya da yeşil yapalım böyle. Pembe yapalım. İstediğiniz rengi buradan renk skalasından istediğiniz şekilde seçebiliyorsunuz mesela. Farklı bir renk böyle. Ya da şuradan Enter tuşunda da yapabiliriz. Bu şekilde. Yani sizin aslında şeyinizde kalmış bu. Siz nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi birçok renk yapabiliyorsunuz. Buradaki bütün tuşları aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Tekrardan ben bu kullanmayı da silelim ve buradan şu şekilde çıkalım. Burada istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Oyun modu seçeneğinde ise bunu açtığınızda Alt F4 ve Windows tuşlarına bastığınız zaman oyundan herhangi bir çıkma yapmayacaktır. Bu tuşların etkisiz hale getirmiş olacak. Bunu açtığınız zaman. Buradan isterseniz istediğiniz herhangi birini devre dışı bırakabiliyorsunuz. Ben kapattım şu anda. Burada makro kısmına makronuzun adını yazıp, yani unutmamak adına buradan istediğiniz tuşları atayabiliyorsunuz. Değişik. Ben hiç denemedim bunu. Yine değişik bir özellik. Hiç denemedim ama isteyenler, illaki anlayanlar vardır. Bu şekildeydi uygulaması da klavyenin. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadardı. Klavye incelemesini umarım ki beğenmişsinizdir. Umuyorum ki. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Allah'a emanet olun.